Merhabalar, hoş geldiniz. İki farklı süslemeyle hırkamızı anlatacağım. Bu haliyle erkek bebekler için de uyumlu bir çalışma olacak. Hırkamızın büyüklüğü videoda anlattığımız 1-2 yaş arası uyumlu olacak. Daha büyük veya daha küçük nasıl öreriz? Onu da videonun sonunda anlattım. Santim olarak ölçülerini yine videonun sonunda verdim. Bu hırkamız için 2 tane ip kullanacağız. Örgümüzü 5 numaralı şişle öreceğiz. Tabii sizin kullandığınız ipe göre değişir. İp bilgisini videonun başında vereceğim yine. Ve şu ön tarafta pat çalışmasını yaparken 1 metre misinalı şişe ihtiyacımız var. Bağcık çalışması için de iki tarafı boş çorap şişe edinirsek daha rahat öreriz. Hemen anlatmaya başlayalım. Kullanacağım ipim Nako Vega olacak. 195 metre uzunluğunda. Rengi de 66-77. Reklam veya işbirliği değil. İpin kalınlığını anlatabilmek için bu markayı söyledim. Örgümde kullanacağım şiş numaram da 5 olacak. 5 numaralı şişimize tam 58 tane ilmeğimizi atalım. Bildiğiniz başlama tekniğiyle başlayabilirim. Attım. Hemen bir ters bir düz lastik çalışmasına başlıyoruz. Burada bütün ilmekleri bir düz bir ters olarak örelim. Sıramı tamamladım. Bir ters bir düz olarak örgümü çeviriyorum. Burada da düzlerin üstüne düz, terslerin üstüne ters olarak lastik çalışmama devam ediyorum. Birkaç sıra lastik çalışmamızı yapalım. Sonra düz örgülere geçeceğiz. Sıralarımı tamamladım. Bu kadar uzunluk bizim için yeterli. Sizler tercihinize göre 1-2 sıra daha fazla örebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 sıra çalışmış olduk. Burası benim örgümün ön yüzü. Burada bütün ilmekleri var olan bu 58 ilmeğin hepsini düz olarak öreceğim. Arka yüzden de bütün ilmekleri ters olarak öreceğim. Bir miktar bu şekilde arka parçayı tamamlayacağız. Sonra omuz için ayrımlar yapacağız. Şu düzgün hat var ya, o yüzden anlıyorum ki burası örgümün ön yüzü. Bütün ilmekleri düz olarak örelim. Bütün sıramı düz olarak ördüm. Örgümü çeviriyorum. Arka yüzde de bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Hiçbir kesme, artırma vesaire yapmadan kol oyuntusu vesaire o da yok. Bütün ilmekleri arka taraf için gerekli uzunluğa gelene kadar bu 58 ilmeğimizi ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak örelim. Sonra tekrar beraber devam edelim. Hırkamızda arka parçayı tamamladım. Bir detay olmadığı için örüp tamamladım. Omuz detayına geldik. Santim olarak ölçtüğümde 31-32 santim arası çalışmış olduk. Lastikten yukarıda ters sıralarımı saydığımda 72 sıra çalışmış olduk. Bu uzunluk bizim için yeterli. Şimdi omuzdaki detaylar için ayrımlar yapacağız. Bunun için de bu 58 ilmeğimizi boyun kısmında 18 ilmeği keseceğiz. Omuzlarda da 20 ilmek, 20'şer ilmek bırakarak tamamlayacağız. Önce 20 ilmek üzerinden önün bir tarafını çalışacağız. Bitirdikten sonra diğer ön tarafı çalışacağız. Bunun için başta örgümün ön yüzündeyim. 20 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yirmi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ilmeğimi ördüm. Boyun kısmında yani ensede 18 ilmek kesiyorum. İlmeği bir alıp kesiyorum tekrar. Şişime takıyorum. Sizler bildiğiniz gibi kesme yapabilirsiniz. Burada 18 ilmek keseceğiz. Şişimizde 20 ilmek kalana kadar keseceğiz yani. Ortadaki ilmeklerimi 18 ilmeğimi kestim ve şişimde de 20 ilmeğim kaldı. Şimdi bu kalan 20 ilmeğimi düz örgülerle örüyorum. Sıramı tamamladım. Baktığımızda şöyle tekrar edelim. Lastik çalışmamızı ördük. Sonra düz örgülere geçtik. İlmeklerimizi olduğu gibi ördük. Bu 58 ilmeğimizi yeterli uzunluğa gelene kadar. Bunu da ters sıralarımı saydığımda 72 sıra olarak tamamladım. Ben kendi örgüme göre santim olarak da baz aldığınızda sizin ipinizin kalınlığı farklı olabilir. Eğer ipinizin yapısı farklıysa santim ölçülerini baz almanız gerekiyor. Bu noktada da 31-32 santim arası arka parçamızı tamamlayacağız. Tamamladıktan sonra omuz ve yaka detayı için ayrımlar yaptık. 20 ilmek bir omuzda, 20 ilmek diğer omuzda, ortadaki ilmeklerimi 18 ilmeğimi de kestim. Şimdi buradaki ilmeklerim bekleyecek. Ben bunu daha rahat anlatabilmek için ayrı bir aparatı alacağım.
İlmeklerimi ayrı bir aparata aktardım. Sizler aynı şişinizle veyahut misinalı şişinizle devam edebilirsiniz. Ben daha rahat anlatabilmek için aktardım. Bu 20 ilmeğimizi yine ters olarak örelim. Ön yüzden de düz olarak öreceğiz. 20 ilmeğimizi bir miktar bir değişiklik yapmadan kesme artırma 8 sıra örelim. Sonra artışlar yapmaya başlayalım. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Burada örgümüzdeki baştaki ilmeğimi örerek alacağım. Ön taraftaki pat çalışmamız olacak ya, sonradan ilmek alıp öreceğiz. Delikli bir görüntü olmasını istemediğim için ön tarafa denk gelecek yerde, yakadaki yerde ilk ilmeğimi örerek alıyorum. Sıralarımızı tamamlayalım bu 20 ilmeğimizde, sonra tekrar beraber devam edelim. Sıralarımı tamamladım. Bu 20 ilmeğimi ayırdıktan sonra 9 sıra örmüş oldum. 8 dedim ama örgümün ön yüzü de gelebilmem için 9 sıra ördüm. Şimdi çeviriyorum. Şöyle baktığımızda bu 20 ilmeği hiçbir işlem yapmadan 9 sıra ördük. Artık burada bir ilmeğimizden sonra artışlar yaparak kurveze çalışması için bu V görüntüsünü oluşturmaya çalışacağız. Örgümü çeviriyorum. İlk ilmeğimi örerek alıyorum. Burada bir gizli artırma yapıyorum. Şişime ipimi çapraz görüntü verip doladım. Gizli artırmamı yapmış oldum. Yanındaki ilmeklerimi, kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Başka hiçbir detay yok. Gizli artırmayı da bildiğiniz gibi de yapabilirsiniz. Nasıl tercih ederseniz. Örgümü çevirdim. Arka yüzde bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Yaptığım gizli artırma da dahil. Tekrar örgümün ön yüzüne geçtim. İlk ilmeğimi örerek alıyorum. Burada gizli artırma yapıyorum. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yine örgümün arka yüzünde bütün ilmekleri olduğu gibi örüyorum. Tekrar ön yüze geçelim. Sıramı tamamladım ön yüzden. Arka yüzden de bütün ilmekleri ters olarak ördüm. Şimdi tekrar artış yapacağım. Şu anda şişimde 22 tane ilmeğim var. İlk ilmeği örerek aldım. Yanında gizli artırmamı yapıyorum. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Üçüncü artışımızı yapmış olduk. Böyle böyle ön tarafı genişleterek öreceğiz. Artırmaları örgümüzün her ön yüzünde yapacağız. Sıramızı tamamlayalım. Arka yüzden de ters olarak örelim. Ön yüzden sıramı tamamladım. Arkadan da bütün ilmekleri olduğu gibi ördüm. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örüyorum. Yanında gizli artırmamı yapıyorum. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Zor değil zaten, bu artışları yaparak ilerleyelim. Her sırasını tabii ki göstermeme gerek yok. Yeterli genişliğe gelene kadar yapalım. Artışlarımı tamamladım. Örgümün ön yüzüne bir ilmeğimden sonra artışlar yaparak en geniş ilmek sayım 44 ilmeğe ulaştı. Omuza başlarken biliyorsunuz 20 ilmeğimiz vardı. 24 tane gizli artırma yapmış olduk ve 44 ilmeğe ulaştık. Bu aşamadan sonra ilmekleri olduğu gibi öreceğiz ön taraf için. Artırma vesaire yapmayacağız. Yeterli uzunluğa gelene kadar. Bunu da nasıl yapacağız? Arka tarafta benim örgüme göre lastik çalışmasından sonra ters sıralarım 72 sıraydı. Ön tarafta da buraya kadar ne kadar ördüğünüzün bir önemi yok. Miktar olduğu gibi öreceğiz ya. 72 sıraya tamamlayacağız. Hatta ben ön tarafı her zaman 2-3 sırada fazla örüyorum ki şöyle boyun kısmı çok oturmasın. Ön tarafı toplamda şu omuzlara ayırdığımız yerden itibaren saydığımda şimdi 75 sıraya tamamlayana kadar örelim. Örgümü çeviriyorum. Artık başta artırma yapmıyoruz. İlk ilmeği örerek aldım yine. Ön yüzden, arka yüzden bütün ilmekleri, bu 44 ilmeği olduğu gibi öreceğiz.
Sıralarımızı tamamlayalım. Dediğim gibi şu omuzdan itibaren aşağı doğru 75, 74, 75 sıra olana kadar öreceğiz. Anlattığım gibi sıralarımı tamamladım. Bu 44 ilmeğimi olduğu gibi ördüm. Bunu da arka taraftaki uzunluğundan artı 2-3 sıra olacak şekilde, yani benim ön tarafım şu an 75 sıra oldu. 74-75 sıra çalıştık. Lastik çalışmasını yapacağız. Bir ters bir düz lastik çalışmasını yapacağım. İlk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim düz. Ters. Yine hiçbir kesme vesaire yapmadan lastiğimizi arka taraftaki uzunluktaki gibi 5 sıra örelim. Bütün ilmekleri keselim. Sonra aparatta bekleyen ilmeklerimi şişime aktaracağım. Diğer ön tarafı çalışacağım. Lastik çalışmamı bu sırada kurarak ilerledim. Şimdi çeviriyorum. Arka yüzde de terslerin üstüne ters, düzün üzerine düz olarak örüyorum. Sıralarımı tamamladım. Uzunluğu da dediğim gibi arka taraftakiyle aynı oldu. 2, 4, 5 sıra çalışmış oldum. Örgünün arka yüzünden geçerken bütün ilmeklerimi kesiyorum. Bu 44 ilmeğimi. Sizlerin kesiş şekli ön yüzden geçerken daha düzgün düşüyorsa bir sıra daha fazla örebilirsiniz. Bütün ilmeklerimi kestim. Aparatta bekleyen ilmeklerimi de şişime aktarıyorum. Şimdi buradan bağlamam gerekiyor. Çünkü arka yüzden örmüştüm. Bütün ilmeklerimi burada ters olarak örüyorum. Diğer tarafta olduğu gibi bu 20 ilmeğimizi hiçbir işlem yapmadan 9 sıra örmüştük. Aynı şekilde çalışalım. Artışlar için yine beraber devam edelim. Tabi burada da ön tarafa geleceği için ilk ilmekleri örerek alacağım. Buna dikkat edelim. Diğer omzumda olduğu gibi buradaki 20 ilmeğimi de olduğu gibi 9 sıra ördüm. Şimdi örgümün ön yüzünden geçerken bir ilmeğim kalana kadar bütün ilmekleri düz olarak öreceğim. Bu tarafta artış yapacağım. Bu defa örgümün sonunda artış yapacağım. Şişimde bir ilmeğim kalana kadar bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Baştaki 19 ilmeğimi örmüş oldum. Şişimde de bir tane ilmeğim var. Burada gizli artırma yapıyorum. Kalan bir ilmeğimi örüyorum. Artışlar bu defa bu tarafta olacak. Örgümün sonunda olacak. Bir ilmeğimden önce. Arka yüzde yine hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön yüzde yine artışlar yapmaya devam ediyorum. Arka yüzden sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzünden örüyorum. Bir tane ilmeğim kaldı. Burada bir gizli artırma yapıyorum. Kalan bir ilmeğimi örüyorum. Örgümü çevirip arka yüzde bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Arka yüzden sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Yine şişimde bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum.
Bir ilmeğimden önce gizli artırmamı yapıyorum. Böyle böyle bu taraftaki ön çalışmasındaki artışları da tamamlayalım. Diğer tarafla simetri olacak şekilde çalışıyoruz. Burada da 44 ilmeğe ulaşana kadar artışları yapalım. Artışlar sadece örgümüzün ön yüzünde oluyor biliyorsunuz. Arka yüzde bir işlem yok. İlmekleri olduğu gibi ters olarak örüyoruz. Baktığımızda bu tarafa doğru bir açılma olacak. Artışlarla beraber 44 ilmeğe ulaşana kadar yapalım. Ön kısmı bu tarafında da artışları tamamladım ve en geniş yer olan 44 ilmeğe ulaştım. Bu aşamadan sonra bu 44 ilmeğimizi olduğu gibi örüyorduk. Bunu da kaç sıra yapıyorduk? Şu ayırdığımız yerden itibaren 18 ilmeği kesip 20 ilmeği ayırdığımız detaydan itibaren sıralarımızı sayıyoruz. Arka taraftan artı 2-3 sıra daha fazla yapıyoruz. Sonra lastik çalışmasına başlıyoruz. Bu sıraları tamamlayalım. Sonra lastik çalışmasını da örüp ilmekleri keselim. Buranın aynısı simetrik olacak şekilde çalışıyoruz zaten. Bir detay olmadığı için buraları bizler örüp tamamlayalım. Sıralarımı tamamladım. Burada ilmekleri olduğu gibi ördükten sonra yeterli uzunluğa ulaştığımda lastik çalışmama geçtim. Lastik çalışmasında yine diğer tarafta olduğu gibi 5 sıra ördüm. Bütün ilmekleri kestim. Kol çalışmasıyla devam edeceğiz. Kol ilmeklerimizi toplayacağız. Ondan sonra örmeye başlayacağız. Bunun için nasıl alacağız işaretlerimizi onu bahsedeyim. İçeriden ben işaretlerimi aldım. Bu ters sıraları bu lastikten yukarı doğru ters sıralarımı saydım. 38 işaretimi taktım. Bu tarafta da aynı şekilde. Burada lastikten yukarı doğru ters sıralarımı saydım. 38 sıramı buldum ve işaretimi taktım. Bu iki işaretimin arasından yaklaşık 46 tane ilmek toplayacağım. Bu aralığı, mesafeyi sizler kendi örgünüze göre ayarlayabilirsiniz. Tam net de bir sayısı yok aslında. Baktığınızda kol çalışması şöyle katlayıp bakarsınız. Nereden itibaren kol evi daha rahat olur diye karar verirsiniz. Çok dar bir kol çalışması olsun istemiyorum. Bu kadar mesafe benim için yeterli. Göz kararı olacak şekilde de sizler ayarlayabilirsiniz. Ben yine kendi örgüme göre santim ölçüsünü de vereyim. İşaretimin olduğu yere kadar 17,5 santim olmuş görünüyor. 17,5-18 santim olur fark etmez. Kol evinin genişliğine bakalım. Katlayıp karşılıklı denk getirdiğimde de 14-14,5 santimde kol evimizin genişliği oldu. Bunun için hemen örgümün ön yüzünü çevir. Diğer tarafta da işaretlerimi aynı şekilde aldım. Burada lastikten yukarı doğru ters sıralarımı saydım. Şurası zaten belli oluyor. 2, 4, 6 diye. 38 sıra saydım. İşaretimi taktım. Diğer tarafta da yine ön taraftan yukarı doğru sıralarımı saydım. İşaretimi taktım. Öncelikle bu taraftaki kol çalışmasını yapalım. Şuradan başlıyorum ilmek toplamaya. Ön tarafta ilk ilmekleri örerek alacağımı söylemiştim. Burada kenarda yan dikişe gelecek olan yerde ilmeklerimi ben örmeden aldığım için kocaman kocaman ilmeklerim görünüyor. Her birinin içinden bir tane alıp yaparken ilmek sayımız yeterli olsun diye ara ara da bu iki boşluğun arasından çıkaracağım. Ard arda her boşluktan şuralardan girdim. Sizin örgünüze göre bu şekilde düşmemiş olabilir kenar çalışması. Hiç önemli değil. Şu iki işaret arasından orantılı bir şekilde 46-48 kolun genişliğini ne kadar istiyorsanız o kadar ilmek toplayabilirsiniz. Şimdi ard arda bu boşluklardan topladım ya. Şu iki boşluğun arasındaki noktadan da girip yine bir ilmek çıkaralım. Çok seyrek olmasın topladığımız ilmekler. Yine şu iki ilmeğin iki boşluğun arasındaki yerden tekrar girdim. Bir ilmek çıkardım. Tekrar yanındaki boşluktan devam ediyorum. Yine bu iki boşluğun arasındaki noktadan giriyorum. İlmek çıkardım. Diğer işaretimin olduğu yere kadar ilmeklerimizi toplayalım. Diğer işaretimin olduğu yere kadar toplam 46 tane ilmeğimi topladım.
Örgümü çeviriyorum ve arka yüzde bütün ilmeklerim ters. Arka yüzden ters sıramı ördüm. Örgümün ön yüzüne geçiyorum. Burada da bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kol çalışmamız için ilmeklerimizi toplamış olduk. Arka yüzden ters, ön yüzden düz olacak şekilde yeterli uzunluğa gelene kadar buradaki ilmeklerimizi öreceğiz. Bir detay yok zaten. Bizler örüp ilerleyelim. Kol ilmeklerimi ördüm olduğu gibi bu 46 ilmeğimi ön yüzden düz, arka yüzden ters olacak şekilde. Arka yüzden ters sıralarımı saydığımda 40 sıra çalışmış oldum. Santim olarak şimdi ölçüsünü vereceğim. Bu uzunluğu sizler kendi tercihinize göre tekrar ayarlayabilirsiniz. Daha uzun veya daha kısa çalışabilirsiniz. Santim olarak da 16 santim çalışmış olduk. Şimdi örgümün arka yüzünden geçerken de 41. sıramı örmüş olacağım. Ters örgülerle ilerlerken birkaç tane eksiltme yapacağım. Bu 46 ilmeğimizi 35 ilmeğe düşüreceğim. Yaklaşık 10-11 ilmek keselim. Hem arka yüzden ters sıralarımızı örelim hem de ara ara şöyle 2 ilmeği bir alıp ters olarak örüyorum. Lastik çalışmamız kol ağzındaki daha değerli toplu olmasını istediğim için 35 ilmeğe düşürelim. Ara ara 1-2 tane öreriz, eksiltiriz. Aradaki ördüklerimizin bir önemi yok. Şimdi bir tane ördüm, eksilttim. 2 tane ördüm, eksilttim. Böyle böyle şişimizde 35 tane ilmek bırakacak şekilde eksiltmeler yapalım. Eksiltmelerimi tamamladım. Şurada daha sık sık kestim ve şişimde 35 tane ilmeğim kaldı. Şimdi artık lastik çalışmasına başlayabilirim. Düz, ters, düz, ters olarak kol ağzı lastik çalışmamıza başlıyoruz. Bunu da yine etek ucu ve ön taraflarda olduğu gibi 5 sıra öreceğiz. Sonra bütün ilmekleri keseceğiz. Bütün ilmeklerimi ön yüzden ördüm. Arka tarafta da düzlerin üstüne düz, terslerin üstüne ters olarak örüyoruz. Yanındaki ilmeğim düz, üstüne düz. Ters, düz. 5 sıramızı örelim, sonra bütün ilmekleri keselim. Sıralarımı tamamladım. 2, 4, 5 sıra. İlmeklerimizi keselim. Kol çalışmamızı bitirdik. 18-18,5 santimde bitmiş haliyle boy uzunluğu oldu. Buradaki kol çalışmamızı yapalım. İşaretlerimi almıştım ben zaten. Hemen örgümün ön yüzünü çeviriyorum. Dibinden ilmek toplamaya başlıyorum. Burada da ilmeklerimizi diğer tarafta kaç ilmek topladıysak aynı şekilde toplayalım. Aynı uzunlukta örelim. Yine kol ağzında lastik kısmına geçmeden önce diğer tarafta kaç tane kestiysek burada da aynı şekilde yapalım. Lastiğimizi çalışalım, kolu bitirelim. Aynısını yapacağız. Burayı da göstermeyeceğim. 46 ilmek toplamıştık. Lastik çalışmamızı da örerken eksiltmelerimizi 11 eksiltme yapmıştık. 35 olarak örmüştük. Aynı şekilde yapalım. Burayı da tamamlayalım. İki boşluğun arasından giriyorum. Tekrar bir büyük boşluk. Diğer büyük boşluk. Yine iki boşluğun arasından giriyorum. Bu şekilde çalışalım. Diğer tarafı nasıl yaptıysak. Diğer kol çalışmasını da bitirdim. Önce yan dikişlerini yapalım. Sonra ön taraftan ilmek toplayarak pat çalışmasını yapalım. Bunun için örgümün ters yüzünü çeviriyorum. Bundan başlayacağım, ilerleyeceğim. Sonra kol altı dikişini yapacağım. Diğer tarafta da aynı şekilde. Bu yan tarafta etek ucundan başlayıp ilerleyip sonra kol altı dikişimi yapacağım. Bildiğiniz gibi dikiş yapabilirsiniz.
Dikişlerimi tamamladım her iki tarafı. Şimdi ön taraftaki ilmekleri toplayıp lastik çalışmamızı yapacağız. Pat çalışmamızı yapacağız. Bu örgümün ön yüzü bende kalacak şekilde en uç kısmından başlayarak ilmek toplayacağım. Sıra sıra yan yana duran yerlerden ilmeklerimi topluyorum. Şu düz hattım var ya, her birinin içine batacağım, ancak her birinin içine battığımda da çok sık bir ilmek toplama şekli olur. Mesela zaman zaman bu değil de bir üstündeki yerden girelim. Yan yana battım. Bir buradan değil, bir üstündeki düzümün içinden battım. Sırayı takip ederek devam ediyorum. Bir üstteki düzümün içinden battım. Topladığımız ilmekler sonrasında ördüğümüzde toplayan bir görüntüde olmasın ya da bol marulu bir görüntü olmasın. Bu dengeyi sağlayacak şekilde ilmekleri toplayalım. Şöyle düz bir hattımız vardı. Oradan topladım ilmekleri. Bu verev olan görünen yerde de her bir sırasına batalım. Burada atlamaya gerek yok. Her bir sıranın içinden uygun yerlerden batıyorum. Şöyle yukarı doğru düz hatlarım var ya, onun her birinin içine ilmek batarak çıkarıyorum. Sıra sıra batarak ilmeklerimi çıkarıyorum. Öndeki genişleyen yerden ilmeklerimi çıkardım. Ne çok sık ne seyrek, bu dengeyi sağlayarak çıkaralım. Şuradaki düz hattıma devam ediyorum. Buradaki sıralarımı takip ederek batıyorum. Bir üstteki düzümün içinden batıyorum. Arka tarafa doğru geçerek ilmek toplamaya devam ediyorum. Bu elsede de kestiğimiz hat var ya, her bir sıranın içinden girelim. Atlama yapmadan her birinin içinden alarak ilmek çıkaralım. Ense kısmından sıra sıra topladım. Diğer ön parçama doğru ilerliyorum. Burada ilmekleri toplarken uca kadar inmeyeceğim. Şu köşede bırakacağım. Çünkü zaten iç tarafta kalacağı için. Şurada göstereyim örnek olarak. İlmeklerimi buraya kadar topladım. Aşağıya kadar inmedim. Zaten iç tarafta kalacağı için bu noktaya, köşeye kadar ilmeklerimizi toplayalım. Şuraya. Aşağıya doğru inmeden bütün ilmeklerimi toplamış oldum. İsterseniz siz buradan da toplayabilirsiniz. Ben sadece zaten içeride kalacağı için gerek yok diye düşündüm. Örgü söylemeyi unuttum. Örgümüzün çevresinden ilmek toplarken tabii ki 1 metreli misinalı şiş edinirsek çok daha rahat toplarız. İlmeklerimiz bir hayli çoğalıyor çünkü. Bu aşamada örgümüzü bir ters bir düz lastik çalışması olarak öreceğiz. Ama sizler şu şekilde, buradaki gibi çalışacağız. Bir ters bir düz olarak. Ama isterseniz bunu da göstermek istiyorum. Bütün ilmekleri düz olarak da örebilirsiniz. Buradaki pat çalışması gibi yapabilirsiniz. Tercihinize kalmış bir detay. Bunu da göstermek istedim örnek olarak. Bizler bir düz bütün ilmekleri örelim. Hepsini düz çalıştığımızda da güzel duruyor. Nasıl isterseniz.
düz, ters, düz, ters. Bütün ilmeklerimizi örelim. Sıramı tamamladım ters düz olarak. Çeviriyorum örgümü. Devam ediyorum. Burada da düzlerin üstüne düz, terslerin üstüne ters olarak çalışacağım. Ters, yanındaki ilmeğim düz, ters. Yeterli uzunluğa, genişliğe gelene kadar örelim. Sonra bütün ilmekleri keseceğiz. Sonra da kıvırıp bu lastik çalışmasını dikeceğiz. Sıralarımı tamamladım. Baktığımda da şu düz hattımı saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra ördüm. Burada ilmeklerimi keseceğim. Kıvırıp katlayacağız. Bu genişliği sizler 1-2 sıra daha fazla yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Öyle de olur. Hiç fark etmez. Ben burada 8 sıra ördüm. İlmeklerimi kesiyorum. Burada ilmeklerimizi keserken çok sıkmadan keselim. Kıvırıp dikeceğimiz için kasmasın. Biraz örgümüzle aynı esneklikte bir kesme yapalım. Bütün ilmeklerimi kestim. Şimdi kıvırıp içeriden dikmeye başlayabiliriz. Şöyle. İpimi de kestikten sonra biraz uzun bıraktım ki dikişte kullanmak için. İçe doğru kıvırdım. Hemen en uç kısmından başlıyorum. Karşılıklı dikeceğim. Bu kenardaki hattımdan bir telini kestiğim yerden de şöyle sıra sıra belli oluyor zaten. Her sırasından dikerek ilerleyeceğim. Uygun yerlerden karşılıklı gelecek şekilde dikelim. Önün bir tarafını diktim. Şimdi omuza doğru geldim. Ensedeki yeri dikiyorum. Hemen hemen her sırasını takip ederek karşılıklı dikmeye devam edelim. Ta ki şu bitim yerine kadar. Uç kısmına kadar birleştirmemi yaparak devam ettim. İpimi içinden yürüterek temizleyeceğim. Bağcık çalışmamıza başlayabiliriz. İç taraftaki olan bağcığımızdan başlayalım. Burada içerideki yerde zincir çekerek çalışacağım. Örgünüze uygun tığ ile çalışabilirsiniz. Benim elimdeki tığım 2 milimlik olacak. Sizler hangi kalınlıkla rahat ediyorsanız yaparsınız. Hemen şu en uç kısmından rastgele girdim. İpimi çıkardım. Zincir çekerek başlıyorum. Şu ipimi de içinden yürütüyorum. Yaklaşık 55-56 zincir çekeceğim. Bağlayabileceğimiz uzunlukta olması yeterli. Bir sayısı da yok aslında. 54, 55, 56 bu kadar uzunluk benim için yeterli. İpimi burada kesiyorum. Uç kısmında bağlayacağım. Sıkı bir şekilde burayı bağlayalım. Düğüm atalım. Katlıyorum. Tam karşısına denk gelecek yerden zincir çekerek bağcığımı yapacağım. Ortasından girdim. Ön tarafa çıkmayacak şekilde sadece şu diktiğim hattın ortasından girdim.
uzunlukta zincir çekiyoruz. İç taraftaki bağcığımızı yapmış oluyoruz. Buradaki zincirlerimi de çekerek bağcığımı oluşturdum. İç taraftaki yeri bağlayalım. Ön yüzdeki bağcığımızı yapalım. Şimdi buraya baktığımızda da şu en köşedeki yerden içeri doğru çevireceğiz. Şu köşede üste doğru buradaki ilmeklerimi, iplerimi, şu görünen iplerimi ilmek olarak kabul edeceğim. Bunun için de şişime 5 tane ilmeğimi taktım şu şekilde. Kaydırıyorum şişimi. Burada ipimi bağlayacağım. 5 düz örüyorum. Tekrar ilmeklerimi şişimin diğer ucuna doğru kaydırdım. 5 düzümü örüyorum. İpim arkada, sürekli düz örgülerle öreceğiz. Örgümü hiç çevirmeden bu teknikle öreceğim. Tekrar ilmeklerimi şişimin diğer ucuna kaydırıyorum. 5 düzümü örüyorum. Yaklaşık 30 santim olana kadar bağcığımızı çalışalım. Bu uzunluğu yine sizler kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Bağcık çalışmamı tamamladım. 5 ilmeğim 5'ini birden örüyorum. Tek ilmeğim kaldı. Bunu da tekrar şişime geçirip bir kere daha örüp sabitliyorum. Ucundaki ipimi iğne yardımıyla içine alıp temizleyeceğim. Bağcık çalışmamı tam 30 santim ördüm. Bu uzunluğu sizler kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Hırkamı tam bu şekilde katladım düzgün olarak. Bağcığımı şöyle baktığımda karşısına gelecek olan yerden tekrar çalışacağım için kontrol ediyorum. Yan dikişime doğru. Şurası benim yan dikişim. Onun yanındaki düz hattım değildi. Şu önündeki düz hattımdan bağcığımı tam yan tarafa doğru sıramı kontrol edip buradan yine 5 ilmek elde edeceğim. Sıra sıra yan yana 4, şu şekilde 5 ilmeğimi şişme taktım. Burada tekrar ipimi bağlayacağım. İlmeklerimi şişimin ucuna doğru kaydırdım ve 5 tane düzümü örüyorum. Diğer taraftaki uzunlukla aynı şekilde aşağı yukarı çalışalım. 5 ilmeği birden kesiyoruz. Bağcığımızı tamamlıyoruz. Bu bağcığı çalışırken iki tarafı boş çorap şişi çok rahatlıkla bu tekniği örmemizi sağlıyor. İki tarafı boş çorap şişi edinirsek çok daha rahat öreriz.
Diğer taraftaki bağcığı da çalışınca hırkamızı tamamlamış olduk. Tabi dilerseniz böyle sade haliyle de kullanabilirsiniz. Üzerine hiçbir motif veya işleme yapmadan ya da tercihinize göre dilediğiniz gibi hırkanızı süsleyebilirsiniz. Şimdi motif çalışmamızı yapacağız. Ayrıca popcorn çalışmasıyla yaptığım hırkamızı da size tekrar göstereceğim. Hangisini dilerseniz tercih ederseniz fikir olsun diye size göstermek istiyorum. Motifimiz için, çiçeği motifi için 3 farklı iple kombinleyerek çiçeklerimizi yapacağım. Sizler istiyorsanız çiçeklerinizi tek renkte çalışabilirsiniz. Her bir rengini ayrı da yapabilirsiniz. Elinizde bulunan artan ipleri değerlendirerek yapabilirsiniz. İpinizin markasının bir önemi yok. Nako Elite Baby olur, Kartopu Baby One olur, Alize Baby Best veya koton iplerle de çalışabilirsiniz. Şimdi ilk önce yeşil ipimizi kullanarak yapacağım. Şöyle bu üç rengi kullanarak yapacağım ben. 2 milim olacak. 2 milimlik tığla da motiflerimizi çalışacağız. İpimizi biraz uzun bırakacağız. Şu mesafe bizim için yeterli. Sonrasında bağlayacağız çünkü. Ve zincir çekerek başlayacağız. Çok sık bir şekilde çekmeden 23 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 23 tane zincirimi çektim. Ve hemen yanında zincirlerimin içine batarak ilerleyeceğim. Yanındaki zincirimin şu tek teline batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Sık iğnelerimi de yine çok sıkmadan yapalım. Ve bunu tam 13 defa doldurarak yapacağım. Birinci sık iğnem 1. Hemen yanındaki sırayı takip ediyorum. 2. 3. 12. 13 tane sık iğnemi yaptım. Yanındaki zincirlerimi yine tek tarafına batarak kaydırma tekniği kullanarak ilerleyeceğim şimdi. Yanındaki yere hemen battım ve ilmeğimin içinden geçirdim. Kaydırma tekniği yaptım. Bunu da 8 defa yapacağız. 1, 2, 3, 4, 8 tane kaydırma tekniği kullanarak yaptım. Burada da ipimi biraz uzun bırakacağım. Şu iki ipimi bağlıyorum. Çiçeğimizin ortasındaki yeşil ipimizle bu şekilde sapını çalışmış oluyoruz ve renkli ipimizi bağlayarak 13 tane yaptığımız sık iğnenin üzerine ikili trabzanla doldurarak ilerleyeceğiz. Bunun için hemen renkli ipimi alıyorum. Yaptığım 13 tane sık iğne var. Biraz daha kalın görünüyor. Şu detaya kadar dolduracağız burayı. En uç kısmına batıyorum. 2-3 zincir çekerek renkli ipimi sabitliyorum. 3 tane zincirimi çektim. Tığımın üzerine bir tane doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 2 ilmeğimin içinden geçtim ve tekrar 2 ilmeğimin içinden geçtim. Bunu 5 defa yapacağız. Birincisini yaptık. 2, 3, 4, 5. Aynı yere 5 defa ikili trabzanımı yaptım. Şimdi hemen yanını takip ediyorum. Buraya değil, onun yanındaki yerin altına doğru ilerliyorum. Karşı tarafına tam buradan tığımı geçirdim. İpimi şöyle üzerine almadan sabitledim. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 1, 2 ve aynı noktaya yine 5 tane ikili trabzan yapacağım. Tığımın üzerine bir doladım. 1, 2, 3,
5 tane ikili trabzanımı yaptım. Şöyle tekrar düzünü çevirdim yaprağımın, sapımın pardon. Yukarı doğru baktığımda şu noktaya hemen karşısına yine batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Burayı da 5 tane ikili trabzanla dolduruyorum. Yanındakinin hemen yanındaki değil, onun yanındakinin karşısına batıyorum. 2 zincir çektim. Aynı noktaya 5 tane dolduruyorum. Şöyle düzünü tekrar çevirdim. Karşı tarafa batıyorum. 2 zincir çekiyorum. 5 defa dolduruyorum yine aynı şekilde. Gevşek yapmama rağmen şöyle ilk batarken şimdi bakalım diğer çalışmamla 1 2 3 1 2 3 bu tarafta aynı sayıda yapalım. Bunun bir sayısının önemi yok. Sizler bir kere daha şöyle dönüp gelebilirsiniz. Ben bu haliyle tamamlamış oldum. Bir tane zincir çekip ipimi kestim. Burada tığ yardımıyla ya da iğne yardımıyla ipi arka taraftan temizleyebiliriz. Kalan ipimi arka taraftan ön yüzde gözükmeyecek şekilde rastgele şöyle şuralardan geçirerek sonrasında ipimi keseceğim. Diğer çiçeklerimi de yapmıştım ben. Şöyle renkli olan orta tarafa gelecek şekilde yerleştiriyorum. Saplarımın boyunu eşitliyorum ve üçünü birden bağlayacağım. Düğümü iyice oturtarak yerleştirelim ve tek tek şöyle de elimle sıkılayacağım. Buradaki düğümün iyice sıkılaştığından, oturduğundan emin olduğumuzda da kalan iplerimizi kesiyoruz. Şimdi yeşil ipimizle bağcık çalışması için 95-96 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 96 tane zincirimi çektim ben. Sizler uzunluğunu kendi tercihinize göre, ipinizin kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz. Burada da düğüm atarak sabitleyeceğim. Bu haliyle çiçek çalışmamızı, motif çalışmamızı tamamlamış olduk. Buradan tam ortalayarak fiyonkla bağlayacağız. Biten örgü üzerinde sonradan popcorn çalıştığımızda içeri baktığımızda da gayet temiz bir görüntü oluyor şurada.
Gördüğünüz gibi çok düzgün bir görüntü oluyor. Çok rahatlıkla bu tekniği de başka bir hırkada da üzerine popcorn, tomurcuk çalışabilirsiniz. Renk renk elinizde kalan artan ipleri değerlendirebilirsiniz. Tek renk olarak da tomurcuklarınızı çalışabilirsiniz. Dağılımını da dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben böyle yerleştirerek yaptım. Bir tane de beraber yapalım. Bir tane örgü üzerine popcorn nasıl yaparız? Aynı zamanda bunu tekrar hatırlamış olalım. Daha önce çalışmıştık aslında. Popcornlu hırka yapımım da mevcut. Popcornu çalışırken örgümüzde şu düz hatlarımız, onları baz alarak yapıyoruz. Bu düz hattımızın şuradaki görünen V görüntüsü var ya, şurası. Bu iki kanadı birden, iki teli birden tığıma geçirdim. Tığım da 2 milim kalınlığında. Örgüde hangi kalınlıkta tığ ile rahat ediyorsanız onunla yapabilirsiniz. Fark etmez. İpimi bu iki telin içinden birden geçirdim. Birazcık şu ucunu uzun bırakıyorum çünkü bağlayacağız sonrasında. Şimdi şöyle bir sabitledim önce ve 3 zincir çekiyorum. 3 zincirimi çektim. Tığıma doladım. Aynı yerden batıyorum. İpimi çekiyorum. Birazcık da zincirimle aynı uzunlukta uzatıyorum. Birazcık da popcornumu rahat bırakıyorum. Çok sıkmıyorum. Şu an şişimde şöyle 2 tel görünüyor. Şu benim ilmeğim, zaten zincirdeki ilmeğim. Şu ikisinin içinden geçiriyorum. 2 ilmeğim oldu. Tekrar doluyorum. Aynı şeyi tekrar edeceğim. İkinci defa yaptık bunu. Tığıma doladım. Üçüncü defa ördüm. 4 5 6. Bunu dilerseniz 5 tane de yapabilirsiniz. Popcorn'un biraz daha dolgun olmasını istediğim için bu şekilde yaptım. Toplamda da zincirdeki ilmeğimle beraber 7 tane ilmeğim görünüyor. 2, 4, 6, 7. Bu 7 ilmeğin birden içinden şu ipimi geçiriyorum ve sabitliyorum. Sıkı tutuyorum orayı. Sabitliyorum. Şöyle parmağımla da iteleyip sıkılamasına destek oluyorum. Burada ipimi keseceğim. Yine biraz uzun bırakarak kesiyorum. Ve dibine doğru, şurada delikli bir görüntü oldu zaten. Oradan giriyorum. Şuradan. Hemen dibinden tekrar bu iki ipimi çekiyorum tığımla. Aşağı çekiyorum. Düğüm atıyorum burada da. Çok da sıkmıyorum. Ön taraftaki popcornumuzun yapısı bozulmasın. Şöyle sabitledikten sonra tekrar bu ipleri ön tarafa çıkaracağım. Şuradan girdim. Popcornumun ortasına doğru diyebileceğim. Girdim. İpliklerimi çıkardım. Ben tekrar içinden yürütüyorum ki keseceğim ya, sökülmesin. Şöyle popcornumun yapısını bozmadan tekrar içinden şu ipleri yürütmüş oldum. Elimle de form veriyorum. Bu kadar basit. Bir tane örgü üzerine popcorn çalışmamız böyle. Yine bir tane beraber yapalım. İpimi biraz uzun bıraktım. Sabitledim. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığıma doladım. Aynı yerden giriyorum. İplerimi biraz uzattım. İkisini birden içinden girdim. Doladım. Tekrar edeceğim bunu. 6 kere. 2. Toplamda 7 tane ilmek oldu. Hepsini birden içinden geçireceğim. Sabitleyip ipimi kesiyorum. Motifleri hırkaya birleştirirken de şu yeşil detay var ya, buradan yeşil ipinizle birleştirebilirsiniz. Buradaki salkımların da daha düzgün düşmesini isterseniz yine içeriden şöyle sabitleyebilirsiniz. Şu dibine kadar değil de başlangıcından şuraya kadar
3 yere de sabitleyip yerleştirebilirsiniz. İleri dikerek hırkamı tamamladım. Dilediğiniz motif çalışmasıyla da süsleyebilirsiniz. Hırkamızın santim ölçüleri, boy uzunluğu 31 santim. Eni tabii şu an bağcıklı haliyle ölçmeye çalıştım. Biraz toparlandı hırkamız. Bu haliyle 29-30 santim. Kolumuzun uzunluğu da şuradan itibaren 18-18,5 santim olmuş oldu. Diğer hırkamı da göstereyim. Bu hırkamızı da bitirmiş olduk. Daha büyük veya küçük nasıl öreriz hemen onu anlatmaya çalışayım. Videoda bizler hırkamızı 58 ilmek atarak başlamıştık. Daha büyük örmek isteyen arkadaşlarım 4-5 yaş gibi. Arkaya 75 ilmek atarak başlayabilirler. Uzunluğunu örgünüzün büyüklüğüne göre ayarlayıp ayrımları da 25 omuz, 25 diğer omuz, ense kesimi de 25 olacak şekilde ayarlayabilirler. En geniş yeri de 58-60 ilmek olana kadar örebilirler. Bu kapanma payı aslında sizin tercihinize kalmış. Ne kadar genişletmek istiyorsanız oraya kadar genişletebilirsiniz. 2-3 yaş örmek isteyen arkadaşlarım da 66 ilmek atarak başlayabilirler. Omuzlara 22, enseye de 22 ilmek keserek burada ayrımları yapabilirler. En geniş yeri de 50-51 ilmek olacak şekilde yaptıklarında hırkaları 2-3 yaş olacaktır. Daha küçük örmek isteyen arkadaşlarım da daha ufak 48 ilmekle başlayıp ayrımları da 16, ensedeki kesimde 16 olduğunda en geniş yeri de 35, 30, o kapanmayı sizler bakarsınız, ona göre ayarladığınızda bu şekilde hırkalarınızın sayısı olmuş oluyor. 4-5 yaş 75, 2-3 yaş 66, daha ufak örmek isteyen 48, ayrımları da söylediğim gibi. Detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Yaptığınız örgülerinizin tecrübelerini yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Kanalıma abonelikler ücretsiz. Abone olduğunuz takdirde başka çalışmalarda yine beraber buluşuruz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.